Evrenimizin kalbinde bir gizem var. Şimdiye kadar kimsenin çözemediği bir bilmece. Çok karışık, bunu yapamam. Benim dünyama hoş geldiniz. Şayet bu gizemi çözebilirsek, bunun büyük sonuçları olacaktır. Bu gizem, neden bu matematiksel kuralların ve modellerin etrafımızdaki her şeyin içinde var olduğunun bir kanıtıdır. Aslında birçok insan, matematiği evrenin altında yatan bir dil olarak tanımlamıştır. Fakat bu durum buralara nasıl gelebildi? Yıllar sonra bile bu soru tartışmaları beraberinde getiriyor. Matematiğin gerçekte ne olduğu ya da nereden geldiği hakkında bir fikir sahibi değiliz. Dil gibi icat edilmiş bir şey mi? Yoksa sadece keşfettiğimiz bir şey mi? Bence keşfedildi. İcat edildi. İkisi de. Hiçbir fikrim yok. Aman Tanrım! Ne fark eder ki? Aslında matematik modern dünyamızdaki hemen hemen her şeyin temelini oluşturur. Bilgisayarlarda ve telefonlarda insan biyolojisinin anlaşılmasında ve üniversitelerde yer edinir. Ben Hannah Frey ve ben bir matematikçiyim. Bu seride tarihteki büyük düşünürlerin matematiğin muazzam gücünü nasıl açıklamaya çalıştıklarını keşfedeceğiz. Onun denklemini mahvettin. Antik zamanda atalarımız matematiğin Tanrı'nın bir hediyesi olduğunu düşünüyorlardı. 17. ve 18. yüzyıllarda yeni bir matematiksel sistem icat edildi ve bu bilimsel ve endüstriyel devrimler oluşturulmak için kullanıldı. 20. ve 21. yüzyıllarda yeni radikal kuramlar bizi bildiğimiz evren ve matematik hakkında sorular sormaya zorluyordu. Hadi şimdi onlara bir göz atalım. Beklenmeyen, beklenen olmalıdır. Neden oradaki gerçeklik buradakine benziyor? Bu bölümde numaralara olan ilgimizin nedenini bulmak için antik Yunan yıllarına geri döneceğim. La! Biliyor musun, sanırım sokak kedilerinin seslerini duyabiliyorum. Ve şimdi beynimizin derinliklerinde matematiğe ihtiyaç duyduğumuzu açıklayalım. Sayıların önemi. Dünyamız matematikle dolu. Tıpkı bu hız treninin buraya yerleştirilmesi gibi. Fizik ve mühendislik olmasaydı bu yolculuğun keyfini çıkaramazdık. Tüm bu bilimin özünde matematik yatmaktadır. Aa Tanrım! Aa! Kişisel güvenliğimizi matematiğe bu denli emanet etmek şaşırtıcı değil mi? Hem de farkında bile olmadan. Adrenalinin tavan yapması, bir kişinin kinetik enerji, momentum çekme kuvveti, sürtünme katsayıları ve daha fazlası hakkındaki hesaplamalarına dayanıyor. Aman Tanrım! Bana ne yaptırıyorsun böyle? Açık söylemek gerekirse modern dünya matematiksiz var olamazdı. Etrafımızdaki neredeyse her şeyin arkasında saklı ve yaptığımız çoğu şeyi doğrudan etkiliyor. Ama hala soyut. Yani ona ulaşamıyoruz. Peki matematik nereden geliyor? Sayılar nerede yaşıyor? Bu hala gündemde olan bir soru. Genellikle sayıları bir elin parmak sayıları ya da bir çiçeğin yaprak sayıları gibi nesnelerle bağlantılı olduğunu düşünürüz. Bu çiçeğin 8 yaprağı var. Üçünü alırsam o zaman sadece 5 tane kalır.
ve daha az güzel görünür. Yaprakları gitti ama 3 sayısı hala var. Fiziksel nesneyi yok etmemize rağmen 3 sayısı ya da başka bir sayının düşüncesi hala orada. Ama bu düşünceyi her şey için söyleyemeyiz. Eğer kalem icat edilmeseydi, kalemin düşüncesi de var olamazdı. Fakat sayıların düşüncesi hala var. Dünya üzerinde bulunan her kültürde 4 sayısı her zaman aynıdır. Four, quatre ya da vier onu nasıl sembolize ettikleri önemli değildir. Sayılarla fiziksel nesneleri yakıp yok edebilirim. Ancak sayıların var olduğu fikrini yok edemem. Burada cevaplanmasını istediğim bir soru var. Sayılar keşfedildi mi yoksa icat mı edildi? Tüm bu matematiğin var olduğu büyülü bir paralel evren mi var? Evrenin en küçük parçacıklarını inceleyebilmemizi ya da bilimin kurallarını anlayabilmemizi sağlayan temel gerçeklerin var olduğu bir yer? Ya da matematik sadece bizim zihnimizde mi? İşte şimdi bu sorulara cevap arıyoruz. Bu bizim hayal ya da akıl gücümüz mü? Matematiğin icat edildiği ya da keşfedildiği hakkında hala hemfikir değiliz. Matematiksel gerçeklerin insan aklından türediğini düşünmek bence oldukça güç. O kadar da yaratıcı olduğumuzu düşünmüyorum. Siz ne dersiniz? Bazen matematiğin keşfedildiğini hissediyorum. Özellikle işler iyi gittiğinde ve denklemler seni ileriye götürdüğünde. Ama sonra geri adım atıp bu basma kalıpları ve fikirlere empoze edenin insan beyninin olduğunu farkına varıyorsun. Ve bu açıdan matematiğin bizden gelen bir şey olduğunu düşünüyorsun. 5 numarası ana dilim olan İsveççe'de fem olarak geçiyor. İcat ettiğimiz kısım matematiğin dili ve açıklaması. Ancak keşfettiğimiz kısmı ise matematiğin yapısıdır. Yani 5 sayısının 2 artı 3 olduğu gerçeğidir. İçinde yaşadığımız ortamda neredeyse matematikle alakası olmayan hiçbir şey yok. Eğer evrenin sırrı keşfedildiyse, sırları nasıl ortaya çıkarabiliriz? Eğer icat edildiyse ve zihnimizin içindeyse, insan beyni ne kadarını alabilir? Keşfedilmemiş kampla başlıyorum. Matematiğin her yerde olduğunu söyleyenler, sadece nereye bakmanız gerektiğini bilmelisiniz. Nautilus kabuğu bence doğada bulunan en güzel yapılardan bir tanesidir. Demek istediğim, burada yaşayan küçük bir canlı var ve tüm bu şekilleri o oluşturuyor. Büyüdükçe bir sonraki hazneye geçiyor. Bu kabuk oldukça karmaşık ama küçük bir şeyin neler yaratabileceğine şaşırıp kalıyorsunuz. Aslında baktığınızda bu hazneleri ölçerken gizli bir kalıp olduğunu görebilirsiniz. Şimdi eğer ölçecek olursak bu 14,5 milimetre. Ve bu aynı eksende 46,7 milimetre. Nautilus kabuğunun nedenle büyüdüğünü ölçüyorum. İlk önce bir açı seçip iç bölgesini ve sonrasında dış kısmını ölçüyorum. 99,5 milimetre. Bunu 3 farklı açıdan 3 kez yapıyorum. 3 farklı sayının kümesini alana kadar. Onlara baktığınızda rastgele görünüyorlar. Demek istediğim aralarında sanki hiçbir bağlantı yok. Fakat görünüşler aldatıcı olabilir. Şimdi eğer bu sayı çiftlerini alıp bölerseniz muazzam bir kalıp elde edersiniz. Yani bu sayıyı bu sayıya bölerseniz 3,22 elde edersiniz. Bu sayı bu sayıya bölündüğünde 3,25 çıkar.
Evet, işte böyle. Üzgünüm, zihin aritmetiğim pek iyi değildir. Ve bu sayıya bölündüğünde ise 3,24 kalır. Ve aniden numaralar belirir. Yaklaşık 2,3'tür. Kabuğun neresini ölçtüğünüz önemli değil. Kabuk boyunca hazneler her zaman sabit kalıyor. Ondalık hane elde ettim. Bu hiç fena değil. Bu benim Nautilus yerine ölçme yeteneklerimle alakalı bir şey. Bütün bunlar Nautilus kabuğunun sabit bir oranda büyümesi anlamına geliyor. Bu yüzden her seferinde tam bir dönüş yaptığında önceki genişliğinin 3,2 katı olan bir hazneye yerleşiyor. Bunda hemfikiriz. Ve bunu çok basit bir matematik kuralı uygulayarak yapıyor. Böylelikle güzel ve karmaşık bir şekilde kabuk oluşturuyor. Zeki ve yaşlı Nautilus. Nautilus, içinde matematik barındıran tek canlı değildir. Eğer çiçeklerin üstündeki yaprakları sayarsanız, alışılmadık bir şeyi fark edebilirsiniz. Hadi şimdi gelin buna bakalım. Bazıları 3 yapraklı, bazıları 5, 8 ya da 13 yapraklı ve nadiren farklı bir sayı. Bu sayılar zaman içinde artış göstermektedir. Rastgele görünseler de hepsi Fibonacci dizisi olarak adlandırılan bir yapının parçası. Bir sayıyla başlayalım ve ardından bir diğeri. Bu noktadan sonra o iki sayıyı toplarsınız. Yani 1 artı 1 eşittir 2. 1 artı 2 eşittir 3. 2 artı 3 eşittir 5 ve bu şekilde devam eder. Bir çiçeğin yapraklarına baktığınızda Fibonacci dizisini içinde barındırdığını görebilirsiniz. Ama bu sadece başlangıç. Eğer bir ayçiçeğine bakarsanız, tohumların spiral bir düzende konuşlandığını görebilirsiniz. Bir yönden sayıları spiral şekilde sayın. Fibonacci sayılarını bulacaksınız. Eğer diğer taraftan sayacak olursanız, bitişik Fibonacci sayılarına denk geleceksiniz. Peki bitkiler bunu neden yapıyor? Bunu çiçeklerin tohumlarını dışarıda bırakmasının en iyi yolu olduğu ortaya çıktı. Ve bu şekilde zarar görmüyorlar. Bu spiraller çok karmaşık. Sırrını çözmek için gerçekten çok uğraştık. Doğada bulduğumuz kalıpları kopyalayarak onları bu görkemli merdiven gibi güzel şeylerde kullanabiliyoruz. Basit, muhteşem matematik kuralları acaba doğada mı gizli? Bu bana pek tesadüf gibi gelmiyor. Bu matematiksel kalıpları bir kez fark ettiğinizde yeni keşfetmişsiniz gibi hissedersiniz. Sanki matematik zaten orada bir yerde. Sadece sizin onu bulmanızı bekliyor. Büyüleyici matematiksel kalıpları bulmak yeni bir şey değildir. 2000 yıldan fazla geriye gidin. Antik Yunanlar zamanına ve filozof Pythagoras ve onun takipçilerinin bazı kalıpları olduğunu göreceksiniz. Pisagorcular sayılara saplantılıydılar. Onlar sayıların Tanrı'nın bir armağanı olduğunu ve hayranlıklarının bir kısmının müziksel deneyimler sonucunda oluştuğuna inanan insanlardı. Daha sonra Pisagorcular, güzel sesleri beraberinde getiren vibrasyonlu telleri keşfetti. Bunun kazara olmadığını biliyorlardı ve bunun Tanrı'nın dünyasına açılan bir pencere olduğunu düşünüyorlardı.
Matematikçi ve müzisyen Ben Sparks bu yaşında müziğin ve matematiğin arasındaki ilişkiye hayranlıkla bakıyor. Bravo. Harika. Güzel cellonla bize katıldığın için teşekkür ederim. Bir şey değil. Pekala, şu soruyu bana açıklar mısın lütfen? Bu enstrümanın kulağa hoş gelmesinde matematiğin rolü nedir? Titreşimler size sesi veren şey. Teli çalarsanız bir ses duyarsınız. Belki D dizisini bile çalabilirsiniz. Kulağa çok hoş geliyor. Öyle değil mi? Ve ayrıca bununla ilgili başka bir anekdot. Bu 2 kat daha hızlı çalıp ve bunu yaparsanız dize uzunluğunun yarısını yapabilirsiniz. Değil mi? Pekala, sanırım parmağını buraya koyuyorsun. Ya da Evet. yarı yolda sanırım. Evet. Tamam. Bu 2 notanın benzer sesi çıkarması tuhaf. Çünkü ikisi de kesinlikle farklı. Yunanlıların fark ettiği şey de bu. Buna oktav İkisini diyoruz. de aynı anda çalarsa kulağa hoş gelmiyor mu? Bu muazzamdı. Oktavda titreşimli tellerin uzunluğu 2'ye 1 oranına ilişkindir. Yani yarıya bölebilirsiniz. Kulağa hoş gelen başka kesirler var mı peki? Tam olarak Yunanlıların düşündüğü şey birlikte daha ilginç ve birlikte uyumlu olan notalar bulabilir miyiz? Lütfen bize çalabilir misin? Evet. Bunları beraber çalarsan ne olur? Harika. Sanki bir yarışmaya giriyormuşuz gibi hissediyorum. Mükemmel beşincide titreşimli telin oranı 3'e 2'dir. Yüksek nota, düşük notanın uzunluğunun 3'te 2'sidir. Peki bu kesirlerden bir tanesi olmadan notaları çalarsan ne olur? Notalar bu basit oranlarda olmadığında matematiği bu işin dışında bıraksak bile demek istediğim korkunç bir ritim yakalanır değil mi? Belki bu yarım ahenk gibi bir şey olabilir. O halde teller basit bir oranda bulunmazsa ahenk kulağa hiç de hoş gelmez. Yunanlılar notaları açıklayan oranlara takıntılıydılar ve bu yüzden uyumlu sesler yakaladılar. Biliyorum bu çok açık. Burada bazı teller Hı hı. var ama bu durum insan sesi gibi. Diğer enstrümanlar için nasıl? Pekala duyduğunuz her gürültünün titreşimleri vardır. Ses telleriniz güçlüdür ya da... Benim ses tellerim değil ama. Gerçekten mi? Ses tellerini hiç kullanmadın mı? Deneyebilir miyiz? Hadi deneyelim. Hayır. Şarkı konusunda çok kötüyüm. Lütfen bana bunu yapma. Tamam. Kulak tıkaçların var mı? Gerçekten. Hadi yapalım Ben çok şunu. ciddiyim. Bize bir nota söyler misin? Demek istediğim alçak ve güzel bir nota. Eğer la notasını Pekala, çıkartırsan tamam. seni kopyalarım. La. Tıpkı cello'da olduğu gibi benim sesiyle benim sesim notalar aralığında değişiyor. Mükemmel beşinciyi söylerken ben ateş arabaları, nota la la. Biliyorsun mahalle kedilerinin seslerini duyabiliyorum. Sanırım bu kadarı yeterli. Bu kalıplar sayesinde antik Yunanların tanrısal bir dünyaya bakış açısı da aralandı. Peki bu kalıplar başka ne için var olabilirdi? Pythagoras ve onun takipçileri matematiğin müzik kadar gerçekçi olduğu konusunda şüpheliydiler. İnsan vücudunda her şeyin daha güzel ve zarif olduğunu düşündüler. Pisagorcular matematiğin materyallerini kullanan ilk kişilerdir. 37 bin yıl önce Paleolitik çağda kemik parçalarına işlenmiş bazı işaretlerin olduğuna dair bazı kanıtlar vardı. Ama ilk kalıpları bulanlar Pisagorculardı. Eğer matematik her yerdeyse, içinde bulunduğumuz dünyanın bir bölümünü keşfetmiş gibi hissetmekteyim. Ve yine de garip bir şekilde bundan farklı. Bu paradoksu anlamlandırmaya çalışmak, matematiğin yaşadığı yerdeki savaşın merkezinde bulunmak demektir. Filozof Plato, antik Yunan dünyasının en önemli figürlerinden biridir. Matematiğin kökenleri hakkında söylediği şey, bugün hala matematikçilerimiz tarafından savunuluyor.
Matematik kurallarını takip ederek geometrik şekiller üretmek onu çok etkilemişti. Kuralların Tanrı'dan geldiğine inanıyordu. Gerçekten çok dikkatli bir şekilde daire çizmeye çalışacağım. Bu beni okul günlerime geri götürüyor. Fena değilim, gayet iyi. Güzel oldu. Ama yakından bakacak olursanız pek kusursuz sayılmaz. Bu konuda kendime kızmayacağım. Dünyadaki en donanımlı bilgisayara erişimim bile olsaydı yine de bu daire kusursuz olamayacaktı. Yeterince yakınlaştığınız zaman bu dairenin çıkıntıları ve kusurları olacaktır. Bu yüzden Plato'ya göre kusursuz daireler gerçek dünyada yoktur. Plato, kusursuz dairenin, tüm bu matematiğin, kusursuz şekillerin bulunduğu matematik cennetinde var olduğuna inanıyordu. Tabii eğer gerçekten inanırsanız. Plato, kozmostaki her şeyin platonik katı olarak bilinen 5 nesneyle temsil edilebileceğini düşünüyordu. Böylece dünya kaya parçalarıydı ve ateş de çok hararetliydi. Ve 8 üçgen kenarla hava oktahedrondu. Ikosahedronsa 20 kenarlı üçgeni temsil ediyordu. Son platonik katı dodekaeder bütün evreni içine alması gerekiyordu. Evrenin senin ellerinde olduğunu düşün. Çok nazik bir fikir değil mi? Platonik katılarla ilgili önemli bir şey vardır. Her tarafın aynı şekilde olduğu nesnelerdir bunlar. Ve sadece 5 tanedirler. İstediğin kadar matematiksel denklemleri dene, bunların dışında başka nesne bulamazsın. Plato bütün bu mükemmel şekillerin, ölümlülerin ulaşamayacağı bir yerde var olduğuna inanıyordu. Yani platonik bir dünyada. Bu fikirlerin nabzı artırdığını biliyorum. Ama bunlara inanan ve normal karşılayan çok az sayıda insan var. Oo. Üçüncü en sevdiğim matematiksel yapı. 800'lü. Harika. Aha! Sanırım platonik katılar. Bu 12 yüzlü şekil, onu seviyorum. Ben gençliğimi çok yüzlü modeller yapmak için harcadım. Aman tanrım. Bunlar platonik katılar. Aman tanrım. Çok güzeller. Biliyorsun 67'de bu Noel. Bu ikisini alabilir miyim? Bana göre bu platonik katılar matematiğin icat edilmediğine, keşfedildiğine bir örnektir. Çünkü antik Yunanlılar bunun var olduğunu keşfettiğinde ismini koymakta özgürdüler. Ve ona 12 yüzlü dediler. Fakat saf 12 yüzlü keşfedilmek için hep oradaydı. Platonik görünüme sahip üçgenler ve sayılar var. Anlamaya çalışıyorum. Bana göre oldukça somutlar. Hepsi benim keşfettiğim bu matematiksel manzaranın bir parçası. Ama herkes matematiksel gerçeklerin bu platonik dünyada var olduğuna inanmıyor. Bence platonik dünya insanın kafasının içinde. Bu bir hayal ürünü. Anladığım şu. Bu diğer dünyaya gerçekten inanan insanlar var. Ve gerçek anlamda gecenizi gündüzünüzü bunu araştırmak için harcıyorsanız bu dünyanın gerçek olduğunu göstermez. Bu benim düşüncem. Platon bu kanıya karşı çıkmaktaydı. Bizi matematiğin bulunabileceği diğer dünyaya inanmaya teşvik etti. Ve çevremizdeki dünyayı düşünmenin aptallık olmadığını gösterdi. Gerçek olarak algıladığımız şey, bir mağara duvarında beliren gölgelerden başka bir şey değildi. Platon çok canlı ve karanlık bir hayal gücüne sahipti. Düşündüğü şeyi kanıtlamak için mağarada kilitli kalan bir takım insanları gözlemledi.
Bu insanlar çocukluklarından beri hapistiler ve boyunlarından ve bacaklarından zincirle bağlanarak boş bir duvara bakıyorlardı. Platon zihninde mahkumun kafalarının üstünde yanan bir ateş resmetti. Ama mahkumlar bundan habersizdi. Duvarın üstünde insanların ve nesnelerin geçtiği bir patika vardı. Ama mahkumların gördüğü tek şey gölgelerdi. Bu bağlamda gölgeler mahkumların tek gerçeklikleriydi. Platon'a göre mağaradaki gölgeleri gerçeklik olarak kabul eden mahkumlardan hiçbir farkımız yoktu. Platon haklıysa bunun benim ya da senin için anlamı nedir? Gerçeklik ve matematik sadece bir yanılgıdan mı ibaret? Diyorsun ki biz bir mahkumuz ve hapishanedeki gölgeler gerçek. Bu imkansız, biliyorsun. Belki biz sadece daha zeki bir dünyanın simülasyonuyuzdur. Kesinlikle böylesinin daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Eğer matematiksel nesnelerin dünyası olduğunu düşünüyorsanız bu bizimkinden farkı. İçinde yaşadığımız dünya fiziksel dünya değil, fakat bu onu daha az gerçek yapmaz. Dünyanın bir yanılsama olduğunu düşünmemizi zorlayacak bir şeyin matematik felsefesinde olduğunu sanmıyorum. Duyularımız gerçek bir amaç için hayatta kaldı. Fakat hayatta kalmak ve gerçekliğin doğası birbirinden farklı şeyler. Dolayısıyla dünyayı bir şekilde düşünerek hayatta kalmak, dünyanın orada olduğunu asla göstermez. 2000 yıldan fazla bir süre önce Platon duyu ve hayal gücüyle sınırlı olan geometrik şekillerin Tanrı'dan geldiğini savunuyordu. Günümüzde geometri bilimin en başında yer edinmektedir. Teknolojiler sayesinde dünyaya duyularımızın da ötesinde bakabiliyoruz. Ve görünüşe göre dünya gerçekten de matematiksel bir dille yazılmıştır. Bu bir virüs modelidir. Geometrik şekli fark edebilirsiniz. Platon bu şekli platonik katılardan biri olarak tanımlardı. Geometriyi anlayan bir kişi varsa, o kişi York Üniversitesi'nde matematikçi olan Redun Tvarok'tur. Virüslerin nasıl geometrik formasyonlara büründüğünü araştırmaktadır. Ona göre eğer bunu bilirseniz, onları etkisiz hale getirmenin yolunu da bilirsiniz. Bu yüzden Redun ve onun iş arkadaşları, virüsün merkezine bir bilgisayar simülasyonu yerleştirdiler. Anlamaya çalıştığımız şey virüslerin nasıl formlara büründükleri. Bu yüzden genetik materyalin olduğu konumda virüslerin içini görebilmek adına illüzyon yaratacağız. Redun mümkün olan en hızlı ve en verimli şekilde matematiği kullanarak virüsün inine indi. Ve böylelikle soğuk algınlığı ve hatta hepatit B gibi tehlikeli virüsleri durdurmayı planlıyor. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlarsak virüsleri engelleyebiliriz. Bu mümkün. Bu araştırma işte bu yüzden çok heyecanlı. Matematiğin virüsün kabuğunu nasıl oluşturduğunu bilirseniz, onu kırmanın yolunu da bilirsiniz. Kabuk yoksa virüs ve enfeksiyon da yok. Günümüzde Redun gibi matematikçiler hastalıklarla mücadele etmenin yollarını arıyor. İnsani duyuların ötesinde gerçekten de evren matematiği biliyor gibi davranıyor. Bu kalıpların ne sıklıkta ortaya çıktığını görmek çok şaşırtıcı bir durum. Bitkilerde, denizlerde, hatta virüslerde bile bu kalıplara rastlıyoruz. Matematikten öğreneceğimiz daha
çok fazla şey var. Çevremizdeki dünyayı destekleyen doğal bir düzenin olduğu fikri ağır basmaktadır. Şimdiye kadar matematiğin keşfedilmekte olduğu kanısı zirvede. Ama belki de kalıpları yanlış yerlerde arıyoruz. Eğer hepsi bizim zihnimizdeyse, zihin bakmak için iyi bir yer. Matematiğin insan aklının bir icadı olduğuna dair kanıt var mıdır sizce? Bugün benim için gerçek bir meydan okuma var. Çalıştığım üniversitede iş arkadaşlarım beynimi tarayacak ve matematiğin nasıl çalıştığını gözlemleyecekler. Bu gerçekten çok heyecanlı olacak. Sabırsızlanıyorum. Nörolog Profesör Fred Dick beni MR makinesinin içine koyacak. Sadece odaklan, tamam mı? Ben matematik dilindeki soruları cevaplamaya çalışırken, o da beynimin aktivitelerini ölçecek. Nasıldı? Güzeldi. Harika. Eğer beynim matematiksel problemleri diğer problemler gibi algılarsa, o zaman matematikle ilgili özel bir şeyin olmadığını anlarız. Diğer dillerle aynı yani. Bir ipucu, belki de bir icattır. Her soruyu düşünmem için 10 saniyem olacak. Yüksek sesle cevaplamak zorunda değilim. Sadece kafamdaki cevabı bulmalıyım. Tamamdır Ena, nasıldı? İyiydi. Bazı sorular oldukça zordu. Orada rahatlamanı istemedik. Soruları cevap verebildiğim en iyi şekilde cevapladım. Birkaç saat sonra Profesör Sophie Scott sonuçlarımı aldı. O benim beynim mi? Evet. Pekala, ne göründüğünden emin olmama izin ver. Sanki beynimi yarıya kesmişsin Evet. gibi. Ve burada da sol taraf var, sağ taraf da Evet. şurada. Sanki kafamı bölümlere ayırmış gibisin. Öyle değil mi? İkiye ayrılmış. Kesinlikle. Senin burada gördüğün basit bir dil duyduğunda beyninin göstermiş olduğu tepkiler. Sol yarımküre daha çok klasik bir dilde aktif oldu. Parlak sarı alanlar beynimdeki kan akışının arttığı ve nöronların daha fazla çalıştığı bölgeleri göstermektedir. Beynin bu kısmının dille bağlantılı olduğunu biliyoruz. Beynimin sağ lobunu kıyasladığımızda bu sarı alanları görüyoruz. Daha az aktivite yer almakta. Matematiği görebilir miyiz? Bekle biraz. İşte Aa, hepsi şuna bak. bu. Evet. Ve aşağıda, şurada tam olarak. Burada matematik hakkında düşünüyorum. Sarı alanlar beynimin sağ lobunu göstermekte. Dil hakkında düşündüğümde beynin aktivitelerini görmek oldukça zor. İşte bu tarayıcılar beynimizde matematiğin yaşadığı alanı göstermekte. Kesin olarak şunu söyleyebilirim. Bu sadece kelimelerin anlamlarıyla alakalı değil. Kelimelerin anlamlarını düşünerek sana bakmıyoruz. Matematik için niteliksel olarak farklı şeyler görüyorsunuz. Bu gerçek. Matematik gerçek. En azından benim beynimde. Evet. Sophie ile olan konuşmamda beni etkileyen şeyin ne olduğunu söyleyeyim. 2+2 eşittir 4 gibi ya da daha yüksek seviyedeki matematik sorularına cevap vermeniz, beyninizin yaptığı bir işlemdir. Kelimelerin ya da dilin yaptığı şey aynı değildir. Bu soruları görüyorsunuz ve onu beyninizde çözümlüyorsunuz. Benzer deneyler bu durumun hepimiz için geçerli olduğunu gösteriyor. Beyninizde ve benim beynimde matematiği kullandığımız belirli alanlar vardır. Ancak bu matematiğin keşfedilmiş olduğunu kanıtlamaz. Okulda öğrendiğimiz herhangi bir şey de olabilir.
Bu sorunun cevabı için hayatları boyunca hiç matematik dersi almamış gönüllülere ihtiyacım var. Onlardan sadece bir tanesine ihtiyacım var. Harika değil mi? Beğendin mi? Ha? Dr. Sam Bass, Doğu Londra Üniversitesi'nde deneyimli bir psikolog. Bazı deneylerde 1 yaşın altında 6 aylık olan Ira ve Leo bebekleri kullanıyor. Başlangıçta her çocuk görüntülerin gösterildiği odalara konuluyor. Sam farklı durumları analiz etmek için bir test bataryası kullanıyor. İlk deneyde izleme teknolojisi kullanılıyor. Bebeğin domuz kuklayı nasıl kullandığı gözlemleniyor. İyi miydi? Burada çocuğun nereye baktığını görebiliyoruz. Bu 2 nokta bebeğin baktığı yer. Sunduğumuz şey sadece bir kukla. 2 kez sıçradıktan sonra kaybolur. Bu diziyi defalarca tekrarlıyoruz. Ve bebek tekrar tekrar izlediğinde ekrana verdikleri dikkat her defasında azalıyor. Beklenildiği gibi kukla 2 kez değil, tam 3 kez gösteriliyor. Bebeğin kuklanın 2 kez ya da 3 kez gösterildiğinden haberi var mı? Eğer öyleyse bu bize çocuğun 2 ve 3 arasındaki farkı anladığını gösterir. İşte bu testlere göre bebekler kuklanın daha fazla gösterilmesi durumunda şaşırıyorlar. Amerika'daki araştırmacılar daha kapsamlı deneyler yaptı ve bebeklerin de duyguları olduğu sonucuna vardılar. Bu yüzden araştırmalar gerçekten çok ama çok önemli. 5 aylık bebekler bile çıkarma ve toplama yapabilirler. 1 artı 1 eşittir 2, 1 artı 1 eşittir 1 arasındaki farkı biliyorlar. Bu gerçekten çok güçlü bir bulgu. Evet, matematik kavramının temelleri genetik olabilir. Yaptığımız testlerde bu sonuca ulaşıyoruz. Bu araştırma sonucu kesin değil ama bu hepimizin matematik için programlanmış olduğumuzu gösteriyor. Bazıları matematiksel gerçekleri keşfetmek adına matematiğin beynimizin bir parçası olduğuna inanıyor. Keşfedilmiş matematiğin kanıtlarını bulmak çok zor. Doğada bazı kalıplar bulduk. Son teknoloji, virüsler, tarayıcılar, matematiğin beynimizin bir parçası olduğunu gösteriyorlar. Ama kanıtları buraya bırakıp bu sorunun cevabını aramaktan vazgeçmek zor. Matematik keşfedildi mi? Ya da öteki dünyada mı yaşıyor? Bize söylenenlere inanabilir miyiz? Sayıların fikrini nasıl biliyoruz? Bu noktada birinin gelip sadece yanıldığımızı söyleyecek olmayacağını nereden biliyoruz? Ve 1 artı 1 her şartta eşit değildir. Matematiğe güvenebileceğimizi nereden biliyoruz? Temeller konusunda emin olmalısınız. Eğer fikriniz net değilse, fikriniz önünde sonunda yok olacaktır. Bunu bilen çok iyi bir matematikçi vardı. Adı Öklit'ti. Milattan önce 300 İskenderiye'de bütün zamanların ve elementlerin en ünlü ve en önemli kitabının yazarıdır. O devasa matematiğin yapılarını inşa edebilmek için, en küçük element yapısını bulabilmek için matematiğin temeline indi. Öklit eğer biraz çaba gösterdiğiniz takdirde bunları görebilirsiniz diye düşünüyordu. Yani burada 2 nokta arasını görmeden bir çizgi çizebileceğinizi söylerdi. Bu noktada tüm açılar doğru. Ama bence Öklit'in temellerini inşa edebilmek için detaycı olduğunu görebiliyorum. Çok detaycı bir matematikçiydi o. Matematikçilerin varsayımlarını doğru kıldı ve teste tabi tuttu. Daha sonrasında ise bu temel taşlarına dayanarak
bir teoriyi ispatlamak için çok uğraştı. Bu matematiksel gerçeklerin yazıya döküldüğü ilk zamanlardı. Şimdi matematiksel kanıtlar mahkemede kullanılan kanıtlar gibi değildir. Eğer matematiksel bir doğru varsa, o her zaman doğrudur. Bu yüzden bu kitap matematik için gerçekten çok önemlidir. Bu yüzden Öklid'in elementleri hala günümüzde var. Bu sayfada gördüğünüz her şey gerçektir. Bu noktada zaten var olan bir dünyaya adım atıyormuşum gibi hissediyorum. Orada keşfedilmemiş bir dünya var. Elbette çalışmalara ara veremezsiniz. Matematiğin dilini değiştirin ve daha iyi bir şeyler yapmanın yollarını arayın. Bu sert kabuk gerçeklik karşısında kırılabilir. Uno, tres. Aferin, sayıyorsunuz. Muy bien. Diller hakkında bildiğimiz tek şey hala çok güçlü oldukları. Değişen dünyanın zorluklarına ayak uydurabilmek için dimdik duruyorlar. 47. 49. Muy bien. Hadi biraz zorlaştıralım. Yüzyıllar boyunca matematiğin dili çözülemedi. Bu hala çok büyük bir eksiklik. Bu 0. Sıfır tam olarak nedir? 0 hiçbir şeydir. Eğer 0 adet çiçeğin olursa hiç çiçeğin yok demektir. Eğer 0'la ilgili bir şeyin varsa hiçbir şeyin yoktur. 0'la hiçbir şey yapamazsın. Sayıları sayarken onu söylemiyorum. Bunu 7. yüzyıldan önce hiç kimse yapmadı. İnsanlar hiçbir şeye sahip olmama kavramını bilseler bile, sıfır kavramı onlar için çok yeni bir şeydi. Sayılarımız vardı ve onları sayardık. Ama sıfır hiç yoktu. Eğer bunun yeterince uzun olduğunu düşünüyorsanız, sıfır oldukça garip bir kavram. Sanki hiçbir şeymiş gibi. Bir sayı mı yoksa bir fikir mi? Bir şey değer almadan nasıl bu kadar güçlü olabilir? Sıfırı tam olarak kimin düşündüğü belli değil. Çin'de ya da Hindistan'da çıkmış olabilir. Sıfıra dair bildiğimiz tek şey, Müslümanlara karşı Haçlı seferleriyle aynı zamanda Avrupa'ya gelmiş olmasıdır. Arap dünyasından çıkan her fikre şüpheyle yaklaşıldı. Batı'da halihazırda numerik bir sistem vardı. Roma rakamları. Ama biraz karmaşıklar. Örneğin 1958 sayısı M, C, M, L, V, I şeklinde yazılıyor. C harfini nereye koyarsanız koyun, 100 sayısını temsil etmektedir. O zamanlar bu işe yarıyordu. Ama zaman geçtikçe sistemin de değişmesi gerekti. Sıfır farklıydı. Sıfırı farklı yerlere koyduğunuzda sayının değerini değiştirmektedir. 11 ve 101 gibi düşünebilirsiniz. Sıfır farklı bir yerde bulunmuş olsa da Hindistan'da uygun bir sayı olarak kabul edilmektedir. Görmüş olduğunuz bu sayfa Hindistan Bakshali'nin el yazmasıdır. Sıfırı temsil eden karakterlerin üzerinde noktalar vardır. Bu bugün bile sıfır sembolünün bilinen en eski şeklidir. Yıllar boyunca Hintli matematikçiler Roma rakamlarıyla birlikte sıfır üzerinde çalıştı. Bu çalışma İtalyan matematikçi Fibonacci'nin sistemini tanıyana kadardı.
Fibonacci, Kuzey Afrika'da eğitim gördü ve sayı sisteminin işleyişini birinci elden gördü. 0-1 değerin bulunmadığı yerlerde devreye girer. Roma rakamlarına nazaran 0 daha kolay ve daha rahatça yazılabilir. Ve bütün bunlarla birlikte Fibonacci'nin yeni şampiyonu olan 0, o günlerde Avrupa'ya sunuldu. 0 sayıları tanımlamak için keşfettiğimiz yeni bir şey değildi. 0'ın tam olarak işlevsiz olduğunu söylemek gerçekten doğru olmaz. Tüm bu teknoloji sıfırların ve birlerin üzerine kurulu. Matematik sanki bizim icat ettiğimiz bir şeymiş gibi. Daha çok işlevsel bir sayısal sisteme ihtiyacımız vardı ve biri bu zekice sıfır fikriyle geldi. Tanrı'nın bir hediyesi değil ama saymayı daha bilinçli hale getirmenin akıllıca bir yolu. Bu matematiğin icat edilmesine dair bir kanıt olabilir. Hayal gücümüzün bir ürünü. Sıfır fikri yayıldığında matematikçiler rahatladı. Akla gelebilecek tüm sayılar tek bir sıraya dizildi. Konuşabilecek boşluklar yoktu. Burada pozitif sayılar var. Bir koyun, iki eşek. Gerçek hayatta bulunabilen şeyler. Diğer taraftan tüm negatif sayılar. Bir koyun sürüsünün negatif olduğunu hayal etmek biraz güçtür. Sayılar her iki tarafa da uzanıyor ve sonsuz bir biçimde uzanıyor. 0 onların tam ortasında. Sayıların diyarında her şey yolundaydı, öyle değil mi? Tüm bunların başladığı yer biraz garip. Çünkü bazı sayılar gerçekten de tuhaflar. Öğrendiğimiz bazı matematik kuralları vardır. 2 kere 2, 4'e, 3 kere 3, 9'a eşittir. Kendisiyle çarpılan bir pozitif sayı, sonucunda yine pozitif bir sonuç verir. Bu genel geçer bir doğrudur. Tuhaf bir şekilde negatif bir sayı yine bir negatif sayıyla çarpıldığında sonucu pozitif olur. Bu neden mi? Bu matematik dersi değil. Hadi bunu kabul edelim ve yolumuza bakalım. Aslında bir sayıyı alıp kendisiyle çarparsanız pozitif sayı elde edersiniz. 2'nin karesi bana 4'ü verir. Eksi 2'nin karesi bana yine 4'ü verir. Eksi değer elde etmek için ne yapmam gerekir? Gelin şimdi buna bir bakalım. Bu cevabı olmayan bir soru. Kendiyle çarpıldığında eksi sayı veren bir sayı yoktur. Tabii kendisi üretmediği sürece. Bakın, işte basitçe oluşturduğumuz bir sayı. Kasıtlı olarak seçilmiş bir terimin varlığını tanıtmaya herkes hevesli değildi. Aslında oldukça faydalı. Özellikle bazı sorunları, elektrik gibi, basitleştirmesi olağanüstüydü. Aksi halde çözülmesi imkansız görünen problemler var. Eğer dalgalarla çalışıyorsanız bunu kullanmalısınız. Bu hayali tüm kuralları yok etti. Eterik sayılar dünyasından gelmedi. Tanrı'nın hediyesi değil, kesinlikle icat da edilmedi. Eğer hayali bir numaranız varsa, neden 2'ye ya da 3'e ya da birçoğunu almıyorsunuz? Neden olumsuz sayıları alamıyorsunuz? Neden olumsuz sayıların bir çizgisi olamaz? Farklı eksende olanla tamamen aynılar mı yani? Sayıların çizgisi tek değildir. Sayılar iki boyutludur. Yarattığımız sayıların biraz efsanevi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama eğer bu bir uçağın içinde bulunduysanız,
bu garip sayılara çoktan güvenmişsinizdir. 7652A034 iniş izni verilmiştir. 1016AD19 3. piste iniş izni verilmiştir. Gatwick Havalimanı'nda her şeyin güvenli ve hızlı ilerlemesi için hava trafiği radarlarla kontrol ediliyor. Meşgul olduğumuzda radar devreye girer. Kulenin yoğun olduğu zamanlarda radara ihtiyacımız oluyor. Radar radyo dalgaları göndererek geri gelen sinyal dalgalarıyla çalışır. Çelişkili frekanslardan gelen sinyalleri filtrelememizi sağlayan denklemler sayesinde gerçekleşmektedir. Ve işte bu durumda uçakları kuş sürülerinden ya da havadaki cisimlerden kolaylıkla ayırt edebiliriz. Bizim kullandığımız hayali sayılar, radyo dalgalarını ayırmak için gerçekten önemli bir araçtır. Hayali sayılar gerçek zamanlı olarak uçakları izlememizi sağlar. Onlarsız radarları kulelerimizde asla kullanamazdık. Devam et. Bu 29 Foxtrot Bravo. Anlaşıldı Foxtrot Bravo. Bu araştırmaya antik Yunan zamanlarında başladım. Buna göre matematiğin keşfedildiği görünüyor. Çok fazla kalıplar ve tesadüfler vardı. Ama eğer sayılar için kurallar oluşturabiliyor ve onları kullanabiliyorsak, belki de yanılıyorumdur. Belki de matematik icat edilmiştir. Sanal sayılar, karmaşık sayılar, negatif sayılar ve sıfır konsepti. Bu konseptlerle ilk kez karşılaşan ya da bu konseptleri ilk bulan kültürleri hayrete düşürmüştür. Sıfırın nasıl bulunduğuna dair bazı varsayımlar bulunmakta. Bir şey oluşturmak isteyen birinin bir delik açarken bir girintiyle karşılaşması durumu, bu girintinin ismimin olma gerekliliği gibi. Sıfır bu yaklaşımın sonucuyla bulunmuş olabilir. Matematiğin gücü dilinde ve sembollerinde yatmakta. Böylece dünyayı okuyabiliyoruz. Ancak bu Tanrı'nın ve kilisenin kurallarını ön plana koyan, dünyanın ürünü 17. yüzyılla birlikte yeni entelektüel bir topluluk gün yüzüne çıktı ve otoriteye karşı durmaktan hiç çekinmedi. Önceden yapılmış olan tüm felsefi ve bilimsel varsayımları sorgulamaya cesaret eden bir adam vardı. Akıl, deney ve gözlem yöntemlerini kullanarak yeni bir düşünce tarzını özümsetmeye çalışan biriydi. Bu kişi René Descartes adında genç bir Fransızdı. 1619 yılında uykusuz gecelerin ardından Descartes şunu fark etti. Hayatını ve matematiği değiştirebilecek olan bir şey bir dizi rüya serisi. İlk iki rüyanın kabus olmasıysa tercih sebebi. Ancak üçüncü olan, işte o çok ilgi çekiciydi. Gözleri odayı tararken, yatak odasındaki masada bulunan kitapların kaybolduğunu ve tekrar geri geldiğini gördü. Rastgele olarak bir şiir kitabını açtı ve açılış cümlesini okudu. Hayatta hangi yolu izlemeliyim? Ardından başka birini gördü ve farklı bir cümle ortaya koydu. Nedir ve ne değildir? Rüyalarla birlikte bulunduğumuz yerin tarifi her şeyi açıklar. Descartes'a göre bu rüyaların etkisi çok ama çok büyük. Rüyaların kendini tek bir yöne doğru yönlendirdiğini düşünüyordu. Bir amaç uğruna tüm bilgileri bir noktada toplayabiliyordu. Hırslı olmasaydı bunları yapamazdı. Zekası matematik alanında ilerlemesine yardımcı oldu. Böylelikle mükemmel fikirler geliştirdi ve her şeyi olabildiğince basitleştirdi. Arkadaşımla bir kahve için buluştuğumu düşünelim. Enzing Garden'ın son bölümünde bulunuyorum. Arkadaşlarımın da Gordon Sokağı'nda olduğunu varsayalım.
Oraya gitmek benim için çok kolay. Yapmam gereken tek şey haritamı açıp rotamı kontrol etmek. Bu durumda 3 sokak aşağı inip bir sokak ileriye gitmeliyim. Bu çok basit bir fikir gibi görünüyor. Ama bu matematiğin sayesinde mümkün oldu. Descartes bir çift sayının bir yeri belirlemede kullanılabileceğini gösterdi. Bu değersiz gibi görünüyor ama sadece bir başlangıç. Bu fikir şeklini aldıkça çok daha ilginç hale geliyor. Noktanın dairenin etrafında hareket etmesiyle koordinatlar değişir. Daireyi tam ve benzersiz bir şekilde şekillendiren bir denklemi yazabiliriz. İlk kez şekiller formülle tanımlanır hale geldi. Sayıların, denklemlerin ve sembollerin dilini şekillerle birleştirerek Descartes matematiğin ufkunu açtı. Çağdaş bilimsel dünyanın temelleri işte böylece atılmış oldu. Descartes ve onun gibilerin yaptığı şey, zamanın kabul edilmemiş bilgeliğini sorgulamaktı. Farklı düşündüler ve böylece evreni anlama konusunda daha ileriye gidebildiler. Descartes'in yaşadığı dönemde herkes Tanrı'yı sorguluyor. Buna göre argümanlar ortaya koyuyorlardı. Ancak Descartes insan zekası ve matematik üzerinde çalıştı. Tüm fikirlerin temellerinin gelenek ve otoriteye değil, deneyime dayanması gerektiğine inanıyor ve bu fikirlerin akılda kalmasını savunuyordu. Matematikle dünya keşfedilmiş gibi hissedilebiliyor. Ama Descartes'tan sonra dünyanın ilahi etkiden yoksun olduğu daha çok düşünülmeye başlandı. Bu bölüme tek bir soruyla başladık. Matematik üretildi mi yoksa keşif mi edildi? Şu ana kadar olan kanıtlar ışığında bunun bir keşif olduğu kanısındayım. Çünkü bana göre her şeyi açıklayabilen bu şeyin yalnızca insan zekası ürünü olması imkansız bir şey olurdu. Next time, I see how new mathematical systems allowed Newton to create his laws of gravity. And even started describing the existence of things we didn't know were there. All more evidence for maths being a discovery. Now, this couldn't be a coincidence. But I'm forced to think again when I confront one of the strangest mathematical concepts there is, infinity. And it makes the question of whether maths is invented or discovered a lot more difficult to answer. What makes our world work the way that it does? Explore more about the magic and mystery of mathematics and how it impacts our everyday life. Just go to bbc.co.uk/maths and follow the links to the Open University.